Romantik yol rotamızın ilk bölümünde Oberemergao, Füssen ve Schwangao'daki maceralarımızı izlemiştiniz. Şimdi ise kaldığımız yerden, yani 3. günden devam ediyoruz. Romantik yol rotasında 3. gündeyiz. Füssen'de kaldığımız otelden ayrıldık. Landsberg'e doğru devam ediyoruz. Muhtemelen orada 1-2 saat vakit geçirip sonra Augsburg'a geçeceğiz. Akşam da konaklamamızı yapacağımız Harburg'a devam edeceğiz. Yani bugün 3 yer göreceğiz. Muhtemelen yine yoğun bir gün olacak. Bakalım bizleri neler bekliyor. Romantik yol seyahatimizde bizi en çok etkileyen şeylerden biri de en az gittiğimiz yerler kadar bu yolların güzelliği oldu. Normalde gideceğin yere bir an önce varmak istersin. Ama burada biraz daha gitmek istiyor insan bu yollarda. Bu bir haftalık seyahatimizde yollarda kaç kere mola verdik emin olun hatırlamıyoruz. Adamlar ineklere elektrik veriyorlar. Şu teller elektrikliymiş. Şuradan şu ineği çekiyordum. Şu inek. Böyle buraya yaklaştım. Küt diye ayağıma bir şey çarptı. Önce ben şu ineği suçladım. Dedim ki bu kesin geldi beni dürttü. Ha bak geliyorlar zaten. Bak bak. Ondan sonra baktım yok inek. Ne oldu ya dedim herhalde şu elektrikli tel. Gelme gelme elektrik çarpar. Gelme bak çarpar. Yolda elektrik yüklemesiyle enerjimizi aldıktan sonra Landsberg'e doğru yola devam ediyoruz. Evet, Landsberg'teyiz. Buranın aslı Landsberg am Lech. Almanlar nedense bunu seviyorlar. Bazı şehirlerin isimlerinde o şehrin içinden geçen nehrin adını kullanıyorlar. Aynen burada olduğu gibi. Benzerini mesela Frankfurt'ta da görüyoruz. Frankfurt'un da asıl adında içinden geçen nehrin adı yer alıyor. Bu yapay şelalenin yanındaki köprüden geçip şehre girdiğinizde sizi Landsberg'in ana meydanı Hauptplatz karşılayacak. Belediye binası da zaten bu meydanda yer alıyor. Belediye binasının hemen karşısında ise Landsberg'in en ikonik ve aynı zamanda en eski kulelerinden birini göreceksiniz. Tamam o zaman biz şimdi buradan çıkıyoruz. Şurada eski quartier var. Şu rotayı şöyle yaparız. Yeşil rotayı. Ondan sonra buradan da böyle gideriz. Bu 22 numara neymiş? Father Lech heykeliymiş. Buradan kapıyı görürüz. Şöyle de manzara noktaları var. Buradan da fotoğraf çekeriz. Şöyle 1 saat, 1,5 saat içerisinde paketleriz. Şehirde birkaç tane güzel kule gördük. Şehrin bir giriş kapısı var, Baviera Tor, Baviera kapısı. Orayı gördük. Sizlere hepsini kısa kısa gösterelim. Biraz Landsberg hakkında fikir verelim.
Landsberg'den ayrılmadan önce gideceğimiz bir yer daha var. Maps and Bags izleyicilerine özel bu bölümde şimdi sizleri bir hapishaneye götürüyoruz. Niye mi? Çünkü burası Adolf Hitler'in 1924 yılında 9 ay boyunca hapis tutulduğu Landsberg hapishanesi. Ve burada görüntü alınmasına izin verilmese de biz sizler için birkaç çekim yapmayı başarabildik. Romantik yol rotasının Almanya'nın 2. Dünya Savaşı'ndan sonra bozulan imajını tekrar canlandırmak için oluşturulmuş bir proje olduğunu söylemiştik. Bundan sebep olsa gerek, zamanında Hitler'in kaldığı 7 nolu hücre günümüzde yer almıyor. Tamamen ortadan kaldırılmış durumda. Bu arada Hitler bir nevi Nazizmin manifestosu olan Kavgam kitabının ilk bölümünde burada bu hapishanede yazmış. Evet, Landsberg'den sonra şimdi Augsburg'dayız. Burası şu ana kadar gittiğimiz yerlere göre çok daha büyük bir yer. Münih ve Nürnberg'den sonra Augsburg, Bavyera eyaletinin en büyük 3. şehri. Burada yemek falan da yiyeceğiz, o yüzden en az 5-6 saat buralardayız. Şu anda Augsburg'un ana meydanındayız. Arkamda gördüğünüz bina Rathaus, yani belediye binası ve hemen yanında da Perlak Kulesi var. Biz gezmeye başlıyoruz, bir yerlerde sizinle tekrar buluşuruz. Şehrin ana meydanında belediye binasının hemen yanında yer alan Perlak Kulesi 10. yüzyılda bir gözetleme kulesi olarak yapılmış. İsterseniz 70 metre yüksekliğindeki bu kuleye çıkıp şehre yukarıdan da bakabilirsiniz. Augsburg'un sembolik yapılarından biri de ilginç mimarisiyle Augsburg Katedrali'dir. Net bir cephesinin olmaması sebebiyle oldukça sıra dışı olan katedralin içi de kesinlikle görülmeye değer. Şehrin bir diğer önemli dini yapısı ise Maximilian Caddesi'nin sonunda yer alan Aziz Ulrich ve Afra Kilisesi. Burası da Augsburg için mutlaka listenizde olması gereken bir yer. Kırmızı Kuleyi de gördükten sonra şimdi Augsburg'da son 1-2 saatimizi geçirmek için burada en çok merak ettiğimiz yere gidiyoruz. Şu an çok enteresan bir yerdeyiz. Bize göre Augsburg'da görülebilecek en önemli yerlerden birisi. Fuggeray Mahallesi'ndeyiz. Burası dünyanın en eski sosyal konut projesi. 1500'lü yılların başında yapılmış ve genel olarak Roma Katolik işçileri ve ailelerine ucuz konaklama imkanı sağlamayı amaçlayan bir proje. Ve projenin sahibi Fugger ailesinin adıyla anılıyor. Fuggeray Mahallesi'ndeyiz. Burada 67 tane bina var ve yaklaşık 150 yakın konut var ve şimdi sıkı durun. Burada yıllık kiralar
sadece 88 cent. 1 euronun altında. Ama tabii ki bunun için bazı şartları sağlamanız gerekiyor ve 500 yıldır bu kurallar değişmemiş. Burada oturabilmek için öncelikle Katolik inancına sahip olmanız gerekiyor ve aynı zamanda Fugger ailesinin ruhlarına dua ediyor olmanız lazım. Bu ve benzeri bazı kural ve şartları sağladığınız sürece burada 88 sente kalabiliyorsunuz. Yalnız bir şey diyeceğim, bunlar burada bayağı güzel yolu bulmuşlar. Senelik kiralar 88 cent ama bizim gibi turistler için giriş bileti 6,5 euro. Şimdi Selen'le buraya 2 kişi girsek 13 euro edecekti ama Maps and Bags bunu yer mi? Yemedik tabii ki. Baktık önümüzde bir grup var ve grup bileti almaya çalışıyorlar. Biz de ne yaptık? Gruba kaynadık. Grubun lideri parayı ödedi. Biz de onlarla birlikte tıpış tıpış girdik. 88 cent bile vermedik. Evet, Fuggeray'da geziyoruz. Aslında bakınca böyle sadece işte küçük evler, sarı sarı tek tek evler varmış gibi gözüküyor ama detaylar çok enteresan. Mesela her kapının önünde böyle farklı semboller var. Böyle zımbırtılar, ne olduğu da belli değil de. Bunlar şeymiş, tabii ışık, elektrik vesaire falan olmadığı zamanlarda 1500'lü yıllarda evini tanıyabilmen içinmiş. Eğer evinin sokağını tutturabilirsen karanlıkta böyle geze geze geliyorsun. Ellerini şey yapıyorsun. İşte kendi kapının sembolünü bulunca aha diyorsun, evime geldim diyorsun. Ve bir şekilde anahtarını deliğe sokmaya çalışıyorsun. Yaşam zor. Sonra bereket gaz lambaları bulunmuş. Şu an sokaklar lambalarla aydınlatılıyor. Fuggeray'da küçük detaylar. No 2, kapılar ve kapı numaraları. Kapı numaraları 500 yıldır orada duruyorlar. Augsburg'un ilk kapı numaraları aynı zamanda. O dönemdeki evlerde kapı numarasına gerek yok. İşte muhtemelen ben Yeşil Köşk'te oturuyorum filan diyorsun şehir merkezindeysen. Fakat Fuggeray'da ilk defa kapı numaraları kullanılmış. Ve de kapılar. Ben aslında katta böyle hani bunlar burası bir ev, burası bir ev zannediyordum ama aslında alt kat bir ev, üst kat bir ev. Ve kapılarda bir tanesi alt katın kapısı, öbürü üst kattaki evin kapısı. Privacy için yapıldığı söyleniyor ama bence hani komşular giren çıkan belli olsun diye de yapılmış olmayı. Kadın el sallıyor. Efsanevi müzisyen Amadeus Mozart'ın dedesi Franz Mozart'tan hem Fuggeray'ın yapımında çalışmış hem de 1600'lü yıllarda buradaki evlerden birinde yaşayıp burada ölmüş. İşte o ev günümüzde bir müze olarak kullanılmakta. Fuggeray'da aynı zamanda 2. Dünya Savaşı döneminden kalma bir sığınak da var. Burası da yine bir müzeye çevrilmiş günümüzde. Fuggeray ile birlikte Augsburg turumuzun sonuna geliyoruz. Ama bugün daha bitmedi. Maps and Bags şimdi de Harburg yolcuyuz.
Evet, şu an saat akşam 7 ve bugünkü 3. noktamız olan Harburg'a geldik. Bugün yoğun bir gün oldu. Biraz yorulduk. O yüzden odamızda biraz dinleneceğiz. Bu arada bu arkada gördüğünüz beyaz evde kalıyoruz. Stüdyo bir dairede kalıyoruz. O üst katta ışığı yanan yer bizim kaldığımız yer. Biraz dinlendikten sonra akşamüstü biraz yürüyüşe çıkacağız Harburg'da. Odamızda biraz dinlendikten sonra oldukça geleneksel bir restoranda yemeğimizi yedik. Zaten bu saatte kasabada açık bulduğumuz tek yer de burasıydı. Yoğun bir gün oldu ve göreceğiniz üzere biraz yorgunuz. O yüzden bugünlük bizden bu kadar. Dün akşam Harburg'da kısa bir gezinti yaptık ama hava biraz soğuktu, biz biraz yorgunduk. Bir de şehirde çok fazla sokak lambası yok, biraz karanlıktı, o yüzden çok fazla bir şey göremedik ama şehir bize çok güzel ipuçları verdi kendisiyle ilgili. O yüzden biz de Harburg gezimizi sabaha taşıdık. Burası şu ana kadar geldiğimiz yerlere göre çok farklı. Öncelikle çok daha küçük bir yer ve şehir planlaması, yani o mimari yerleşim olarak da çok farklı bulduk burayı. Çok şirin sokakları var. Yine yanından bir nehir geçiyor ve üzerinde çok güzel bir köprü var. Ve her şeyden önemlisi şehrin üstünde çok görkemli bir, hemen arkamda görüyorsunuz zaten, bir Harburg Kalesi var. 1-2 saat buralardayız, sonra yola devam. Harburg Kalesi 11 ve 12. yüzyıllarda yaptırılmış olup bu özelliğiyle Almanya'daki en eski kale surlarından biri olarak kabul edilmekte. Bu kale aynı zamanda kasabanın isminde de etkisi olan bir yapı. Harburg ismi eski Almancadan gelmekte ve bataklığın üzerindeki kale gibi bir anlama sahip. Yıllardan kalma bu taş köprü de kale ile birlikte kasabanın en ikonik yerlerinden birisi. Zaten en iyi kale manzarası da köprünün olduğu bu bölgede yer alıyor. Bu arada biz Harburg'u çok sevdik. Bu bir haftalık romantik yol rotamızda en çok fotoğraf çektiğimiz yerlerden birisi de bu küçük sevimli kasaba oldu. Müthiş bir kale ve köprü manzarasıyla keyifli bir kahvaltı yaptıktan sonra yine yola koyulmanın vakti geldi. Nereye mi gidiyoruz? Romantik yolda 4. gündeyiz. Harburg'dan sonra şimdi Nördlingen'e geldik. Burayla ilgili çok enteresan bir bilgi var. Bu bölgeye yaklaşık 15 milyon yıl önce bir meteor düşmüş. Böyle büyük bir meteor düşmüş ve bu bölgede böyle 1 kilometrelik falan bir çukur açmış. İşte Nördlingen şehri de bu meteor kraterinde kurulmuş bir şehir. Bir diğer önemli bilgi,
Nördlingen'in çevresinde böyle yuvarlak bir hat halinde şehri çevreleyen şehir duvarları var, şehir surları var. Bu duvarlar ta Orta Çağ'dan günümüze korunarak gelebilmiş durumda. Hatta günümüzde bu şehir duvarlarının üzerine çıkıp şehri 360 derece gezebiliyorsunuz. Şimdi bu meteor konusuna geri dönecek olursam, bu Nördlingen çevresindeki şehir duvarlarıyla birlikte dünyada bir meteor kraterinde kurulmuş tek şehir. Eşi benzeri yok. Hatta bir diğer önemli bilgi, zamanında Amerikalı astronotlar Ay'a gitmeden önce bu Ay'a iniş eğitimlerini ilk defa bu bölgede, bu krater bölgesinde yapmışlar. Nördlingen'de neredeyse şehrin her yerinden gözüken bir yapı var. Kendisi Aziz George Kilisesi olup yaklaşık 100 metre yüksekliğinde bir kuleye sahip. İsteyenler bu kuleye çıkıp hem Nördlingen'e hem de çevresine yukarıdan bir bakabilirler. Nördlingen'de de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Şimdi arabamıza geri dönüyor ve bir sonraki durağımız Dinkelsbühel'e doğru devam ediyoruz. Evet, şimdi de Almanya'da en iyi korunmuş ortaçağ şehirlerinden biri olan Dinkelsbühl'deyiz. Bu şehirde de yine şehir duvarları, kapılar ve renkli renkli güzel evler var. Gezimize başlayalım. Yalnız hiç tabela yok. Hep böyle boyayla yazmışlar. Hani öyle Arial falan gibi dandik font da değil, böyle medieval, ortaçağ ruhuna uygun. Renkler koordine. Belediyeden mi gelip yazıyorlar ki bu yazıları? Banka bile tabela kullanmamış, böyle ismini yazmış. Nördlingen gibi burada da Orta Çağ'dan kalma şehir duvarları günümüze kadar gelebilmiş durumda. Üzerinde yürüyebileceğiniz bu surlarda toplam 14 tane kule mevcut. Eğer siz de bu rotayı arabayla yapacak olursanız bu araba park yerleri konusunda da kısa bir bilgi verelim. Şu ana kadar gittiğimiz her yerde aşağı yukarı şehir içinde ücretsiz otoparklar vardı. Arabanızı park edebileceğiniz ücretsiz yerler vardı. Ama tabii burada bir saat sınırı oluyor. Genelde işte yerine göre 1 saatlik, 2 saatlik süreler var. O süre içerisinde arabanızı ücretsiz olarak koyabiliyorsunuz. Ama süre aşarsa ceza kesebiliyorlar. Bunun kontrolü nasıl yapılıyor peki? Şurada gördüğünüz gibi kartlar var. Biz mesela buraya saat 3'te gelmiştik. Geldiğimiz saati işaretledik. Burası 1 saatlik bir yerdi. Şu an saat 4, yani süremiz doldu. Aslında çıkmamız gerekiyor ama biz ne yapacağız? Alacağız onu. Dört yapacağız. Ne oldu? 1 saat 4'te geldik buraya. Yani 1 saatimiz daha var. 5'e kadar arabamız burada kalabilecek. Genelde arabamızı şehre yakın yerlere park ettiğimiz için bu şekilde geri dönüp saati değiştirebiliyoruz ve bu şekilde daha uzun süreler şehirde kalabiliyoruz. Vallahi ne yalan
yalan söyleyeyim, arabayı park ettiğimizde kaleye kuleye doyduk, 1 saat kalıp dönelim diyordum ama Dinkelspiel çok güzel. Dinkelspiel ile birlikte romantik yol rotamızda 4. günün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu serüvenin geri kalan günlerinde birçok yeni macera ve romantik yolun en ikonik yeri Rothenburg bizleri ve tabii ki sizleri bekliyor. Biz hatta oraya doğru yola çıktık bile. Maps and Bags Romantik Yol 3. bölümde görüşmek üzere.